Günaydın arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz. Yorum ve analizlerimize geçmeden kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Arkadaşlar, biliyorsunuz bir sürü krizler yaşadık. Her krizden güçlenerek çıkan kripto paralarda bugün küçük de olsa bir yeşillik hakim, yön yukarı olduğunu görüyoruz. Fakat son dakika gelen bir haber, acaba ilerleyen saatlerde yönümüzün tekrar aşağıya yönlü oluşmasını etkiler mi? Yani oraya doğru yönümüzü aşağıya çevirir mi? Bunu da İngiltere'den gelecek haberlere bağlıyoruz arkadaşlar. Nedir hocam bu? Arkadaşlar, İngiltere'de Ebola virüsü alarmı geldi. Biliyorsunuz 2020 yılının Mart ayında kripto sektörüne ve geleneksel bir finans piyasalarının devasal bir çöküş meydana geldi. Sebebi Covid-19 pandemi döneminin başlamasıydı. 2022 yılında ise yani bu yıl bugünlerde 2022 yılının sonunda Ebola virüsünün gündemde olduğu görülüyor. Her ne kadar bu virüs daha çok Doğu Afrika ülkelerinde görülüyor olsa da geçtiğimiz dakikalarda Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı alarma geçti. Evet güzel kardeşlerim, şu an itibariyle bir vatandaşın İngiltere'de Ebola virüsüne yakalandığı iddia ediliyor. Bakınız, iddia ediliyor, kesin bir şey yok. Bu ilerleyen saatlerde belli olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalara göre Covid-19'dan çok daha hızlı yayılan Ebola, ilerleyen süreçte Birleşik Krallığı ve Avrupa'yı etkisi altına alabilir ki bu da tabii ki kötü bir senaryo oluşturabilir arkadaşlar. Son dakikalara baktığımızda lider kripto para birimi Bitcoin'de herhangi bir düşüş yaşanmadı. Az sonra grafik analizlerimize bakacağız. Altcoin'lerde de keza öyle. Yine yükselen coin'ler var. Chiliz dahil, Mask dahil, yukarı yönlü hareket eden coin'ler var. İlerleyen saatlerde Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı'nın yapacağı konuyla ilgili korkutucu bir açıklama gelir ise, yapacağı açıklamada korkutucu bir cümleler kullanırsa, Bitcoin'in değer kaybetmesini seyredebiliriz arkadaşlar. Bu süreçte dikkatli olmanızı öneririz. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan ne yapıyoruz? Kripto paralarda güne nasıl başladık, nasıl gidiyoruz? Onlara bir göz atalım arkadaşlar. Buyurun yorum ve analizlerimize. Efendim tekrar hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim, an itibariyle Total 2'den başlayalım. %1 civarında altcoin'lere para girişi olduğunu görüyoruz ve 470 milyar dolar seviyelerindeyiz. Dominans bugün küçük de olsa bir kırmızılık hakim dominansta 40-67 seviyelerinde hareketleniyor ve Bitcoin an itibariyle yarım puanla 1 puan arasında yukarı yönlü momentumu gidiş gelişleri devam ediyor. Şöyle 4 saatliğine bakacak olursak arkadaşlar yaklaşık 16.800 dolar seviyelerinde an itibariyle fiyatlanıyor. EMA 50'yi kırdık. Bakalım yukarıda şimdi sırada 19.000 dolarda EMA 200 günlük ortalama var. Buraya doğru bir hareketlilik gelişebilir arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi İngiltere'den böyle çok çarpıcı virüsle ilgili, Ebola virüsüyle ilgili açıklamalar gelmez ise yönümüz yukarı şimdilik. Haydi hayırlısı diyoruz. Güzel bir açılış yaptık yine bugün. Sabah saatlerinde de piyasamızın geneli bir yeşile hakim arkadaşlar. Ethereum'da durum ne? Ethereum'da da an itibariyle destekten uzaklaştığını, düşen trendin de kırıldığını görüyoruz ve %1,5'luk bir yukarı yönlü momentum olsa da şu anda 1218 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. EMA 50'yi kırarsak, yani 1250 doların üzerine atarsak, işte o zaman 1397 dolara doğru bir momentum sergileyebilir. RSI'ında aşağılarda 46'lara doğru geldiğini görüyoruz. Evet, kısa geçelim. Çiliz'de yükseliş devam ediyor. Hedefler bir yerine gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Bakınız, tekrar ikinci düğüm de geldi burada. Evet, EMA 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı yukarı yönlü kesti. Burada da Çiliz okumuzun hedefine doğru ilerliyor ve
eğer 0.25'teki küçük direncini kırarsak bu kez nereye doğru gidecektir? 0.30'lara, 28.30'lara doğru bir hareket sergileyebilir arkadaşlar Çiliz. Şu anda 0.24 doların üzerindeyiz. Beklentiler tabii ki Çiliz yönde, olumlu yönde. Onun için de fiyatlıyor kardeşlerim. Musk, evet. Musk'ta şu an %1,5'a yakın bir yukarı yönlü hareket var. 3 dolar 23 sent seviyelerinde hareket ediyor. EMA 50 ve 200'ün üzerine oturmuş durumda. Burada da OK hedefine doğru yola çıkmış durumda. Yani önümüzdeki günlerde tekrar bir 6 dolar denemesi yapabilir arkadaşlar. Aksi halde burayı sürdüremezse yukarı yönlü momentumunu aşağıdaki desteği bulunan 3 doların altına sarkabilir ki bu da zaten sizlere dedik burada bir 3 dolarda stop loss koymanızda fayda vardır. Daha önce alanlar için diye söyleyebiliriz. Ama yok 5 dolardan 6 dolardan yakalananlar işte o zaman biraz daha bekleyeceklerdir arkadaşlar. Aptos biliyorsunuz yaptığı anlaşmalardan dolayı yükselişi devam ediyor. Google ile de anlaşma yapıldı ve şu anda yaklaşık %3 yukarıda 4.80 seviyelerinde ve 5 dolara doğru bir yolculuk başlattığını görüyoruz. Aptos'un baktığınızda OK hedefine doğru geliyor arkadaşlar. Küçük bir düzeltmenin ardından OK hedefine gidiyor. O hedef 5 dolar. Algorand dün herhalde benim sesimi duydu canlı yayında, ben anlayamıyorum dedim ya. Algorand niye tepki vermiyor? Çünkü bu da sponsor biliyoruz. Dünya Kupası maçlarında bu da sponsorluk yapıyor. Öyleyse neden, tamam CRO da sponsor, hatta en büyük sponsor CRO da, ondaki olumsuz gelişmeler yani kripto sektöründeki borsalardaki diyelim olumsuz sektörler tamam onu etkiliyor da Algorand'ı etkiledi. Onun için duydu herhalde sesimizi, bugün %2'ye yakın bir yukarı yönlü momentumla açılışı başlattı bakalım sabah saatlerinde. İlerleyen saatlerde ne olacak bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu anda 0.27 dolardayız ve EMA 50'yi kırdık 4 saatlikte, 200'e de iğneyi attık. Buranın üzerine yani 0.28'in üzerine doğru momentum sergilerse tekrar 0.30'lara doğru bir hareket gerçekleştirir ki asıl direnci 0.35 dolar. Güzel kardeşlerim, band protokolüne bakıyoruz. Band protokolü şu anda düşen trendi henüz kırmış değil, küçük bir yeşilliğe sahip ve 2 dolarda fiyatlanıyor an itibariyle. Yukarıdan aşağıya gelen düşen trendi öncelikli olarak kırmamız gerekir yükseliyor olabilmesi için. Matik tekrar mı dönüyor? Evet, Matik'te destekten uzaklaştık. EMA 50'yi kırmaya çalışıyor. Yani 0.90'ın üzerine atarsak şu an 89'da, o zaman 200'ü EMA 50, yani EMA 200'ü de deneyecektir. O da 0.95 üzeri tekrar 1 dolar olabilir güzel kardeşlerim. Yine Chainlink'e bakıyoruz. Chainlink EMA 50'nin üzerine tekrar attı. Düşen trendi kırdı. İşte düşen trend kırılınca ne olacağını biliyorsunuz. Yükselişin başlayacağını ve tekrar 7,5 dolara doğru 8 dolara doğru bir hareket sergileyeceğini Chainlink için söyleyebiliriz. Dogecoin'e baktığımızda Doge EMA 50'nin üzerine attı. 200'ün üzerine atarsa zaten oraya doğru gidiyor şu an 0.085'lerde yolu nereye doğru gider arkadaşlar bu sefer? Yukarıda direnci olan 93'lere doğru gidebilir. Daha yukarısı da zaten sıfırı gönderir. Shiba. Evet, bugün Shiba'da da %1,5'luk yükseliş var an itibariyle ve 91'leri geçtik arkadaşlar. 4.0 91'lerdeyiz. Pardon 5.0 4.0'a alıştık ya, bir sıfır daha ilave etti. Şimdi EMA 50'nin üzerinde tutunuyor. Kırarsak aşağı yönlü tekrar 90'lara gelir ama şu anda yukarı yönlü bir momentum sergileme çabasında, önündeki direnci 94'teki EMA 200 günlük ortalama arkadaşlar. Peki İNC'de durum ne? İNC küçük bir yeşilliğe sahip, 1 dolar 70 sent değerini koruyor. Şu anda yatay pozitif diyebiliriz arkadaşlar. Fantom'a baktığımızda %2'ye yakın bir yukarı yönlü hareket var. 0.18 doların üzerine attı tekrar. Düşen trend kırıldı 4 saatlikte. Öyleyse saatlikte. Öyleyse ilk etapta bakalım 4 saatlikte nereye gidiyor Fantom? Arkadaşlar W'ye geçiyor. Bakınız 4 saatlikte de düşen trendi kırdı. İkinci
yeşile attı. Yani bu ne demektir? Giriş için uygun bir yerdir. İlk etapta 0, 19, 20 dolara doğru bir hareket sergileyebilir arkadaşlar. Kur ve DAO tokeni. Evet, %1,5 yukarıda. O da dönüyor arkadaşlar yavaş yavaş. 0,56'lardaydı. Eğer şuradaki formasyonun tersini yapmazsa, yani şuradaki derinliği aşağıya salmazsa yukarıda 0,61'i deneyebilir. Yok, ben burada formasyonu değiştiriyorum derse buradaki derinlikte ne yapacaktır? Yine aşağıdaki desteğimizi bir denemek isteyebilir 0,50'leri. Evet, geri dönerse. Ama yok, yukarı yönlü momentumu ilk direncimiz 0,62 dolar seviyeler arkadaşlar. Lunge'a baktığımızda Lunge'da da bugün düşen trendin kırıldığını görüyoruz. Artık giriş yeridir. Çünkü dedik ya bu iki kanalın üzerine çıkarsa çıkması lazım. Yukarıdan aşağıya gelen düşen trendin kırılması lazım ki yeni bir giriş olsun. Şimdi burası bir giriş yeridir. RSI'ye bakıyoruz, 41'lere doğru geliyor. Öyleyse 0,1740'larda, yani aşağıdaki desteğinden uzaklaşıyor. İlk direnci arkadaşlar 18.23. Bakınız, daha sonra da ok hedefine doğru 19.5-20'lere doğru çalışabilir arkadaşlar. Evet, Luna'ya bakıyoruz. Luna'da da yatay pozitif hakim 1.67'lerde. O da EMA 50'yi kırmaya çalışıyor. Yani 1 dolar 70 sentteki direncini kırmaya çalışıyor. Başarırsa da yukarı doğru hareket sergileyebilir. AVAX güzel başladı güne arkadaşlar. AVAX'ta %3'e yakın yukarı yönlü bir momentum var. 13 dolar 23 sent seviyelerinde, kırması gereken 13,5 dolardaki EMA 50 günlük ortalama var. Bu dar boğazdan kendini kurtarırsa AVAX 16 dolar ve üzerine doğru hareket sergileyebilir. Solana tekrar küçük de olsa yeşillikte, yatay pozitif diyebiliriz. 13.68 dolarda. 13 doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü momentum sergileyebilir. Bir müddet daha bu şekilde yoluna devam edebilir. Cardano'da da bugün %1'lik yukarı yönlü hareket var. O da bizleri nereye götürebilir? 0.32 dolardayız. Ama öncelikli olarak ilk direncimiz burası. Daha önce destekti, dirence dönüştü. Daha sonra EMA 50'de 0.33'te bir direncimiz var. Öncelikli olarak Cardano'nun burayı kırması lazım. Yani adanın arkadaşlar. Peki adadan sonra güzel kardeşlerim, bugün iyi bir çıkış gördüğüm ne var? Teufel var. Bakın sabah 6.66'lık bir yukarı yönlü hareket var. EMA 50'yi de kırdı. Şimdi sırada 0,052 dolar hedefi var. Şu an 45 dolarda. 0,045 dolardan an itibariyle 0,052 dolar hedefi görülüyor arkadaşlar. Teufel'ın. Yine aşağılarda sizlerin istediklerinden devam edeceğiz. Leopring, LRC yaklaşık şu alırsak 0,24 dolardayız. 1,30-40'lık yani 1,5'lık bir yukarı yönündeyiz ve EMA 50'yi kırmamız lazım. 0,25'i kırmamız lazım ki önünde bir direncimiz daha var. 0,27 dolarda EMA 200 günlük ortalama bizi bekliyor kardeşlerim LRC'de. Evet, şuraya biz notumuzu da alalım. Ardından sıralamayı karıştırmayalım arkadaşlar. Yine aşağılarda baktığımızda birazcık da aşağılardan bakalım, bir iki tane. Daha sonra da bir iki fan tokenlerinden bakarız. Evet güzel kardeşlerim. Mati'ye baktık zaten. Şuralardan Pros diyelim, yine sizlerin canlı yayında en fazla istediklerinizden. Pros'ta arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bugün %4'ün üzerinde 5'e yakın bir yükseliş var. 1,17 dolar. Ne yapmışız biz dün canlı yayında? Bir ok hedeflemişiz. Demişiz ki EMA 50 ve 200'ün üzerinde, buradan dönüşü bizi 1,5 dolara götürür ki bu da yola çıkmış görünüyor an itibariyle. Pros. DYDX'e bakalım. Değil mi? DYDX'te de ne var? %3 civarında bir yukarı yönlü momentum var. Kırması gereken ilk direnci şu anda bizim çizdiğimiz yukarıdaki direnç arkadaşlar 2.21. Şu anda 2.18'de. Kırarsa da güzel kardeşlerim ne yapacaktır? 2.7'lere kadar bir momentum sergileyebilir. Diğer taraftan da TVT var yine istediğiniz. TVT %3 an itibariyle bir yükselişe hakim. Bakınız buradan dönmesi durumunda
ok çalışır demiştik. Şu anda ok yönüne doğru ilerliyor ve 2 dolar 60 sent seviyelerine doğru bir hareketlilik TVT'de de gelebilir arkadaşlar. Peki Ripple'da ne var hocam? XRP'de de arkadaşlar yeni bir stabil coin mi geliyor? Apple'la ilgili böyle bir söylentiler piyasada ama dün bunu fiyatlasa da bir miktar bugün hala kırmızıda görüyoruz. 0.37 dolarlarda değişebilir arkadaşlar. Bakınız bir anda yukarıda 0.43'ü XRP'de deneyebilir. Peki XLM'de durum ne? XLM'ye baktığımızda da %1.22'lik yeşilde EMA 50'yi kırmaya çalışıyor. Kırarsa güzel kardeşlerim sıfıra yol verebilir. Şu an 0.090 seviyelerinde seyrediyor. Jack'te var mı bir değişiklik? Jack yatay pozitif olarak yoluna devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla küçük bir yeşillikte de olsa ama öncelikle 0.10'da. Neysi var? Bir direnci var EMA 50 günlük ortalama. Ardından da yukarıda 0.12 dolarda bir direnci görünüyor güzel kardeşlerim. Peki Holochain. Holochain'de de %1,5 civarında bir yükseliş var. Ama yukarı yönlü momentum dersek daha mantıklı olur. 15 dolarlardayız. Yine yukarıda 18'de bir direnç daha bizleri bekliyor güzel kardeşlerim. Buradan şöyle bir de ETHV'ye bakmak istiyorum. Ethereum Pool, ETHV'ye arkadaşlar yaklaşık %2 civarında bir momentum gördüm. Şimdi öncelikle yatay diyebiliriz buna ama önünde 3.98'de bir direnç var. EMA 50 şu an 3.82 dolarda. Kırarsak da tekrar bir 5 dolar yolculuğunu başlatabilir diye analiz yapabiliriz bunu. Omega Network %1'in üzerinde bir yukarı yönlü momentum görüyoruz. Onda da korkulan olmadı tabii ki. Aşağı yönlü bir miktar çalışsa da geri döndü arkadaşlar. 1.17'lik bir direnci var. 1 dolar 17 sentte ardından da 1.5 dolar yolculuğunu başlatabilir güzel kardeşlerim. Atom kardeş. Değil mi? Atom. Atom kardeşte de şu an 10 dolardayız. %2 yukarıdayız ve ilk direncimiz 10.70. Yani 10 dolar 70 sentte ardı 12,5 dolara doğru yani okumuzun hedefine doğru geç de olsa bir yol kat edebilir arkadaşlar. Onda da yukarı doğru bir hareketlilik var. Diğer yukarı doğru hareketlenen bir coin'imiz de Bono arkadaşlar. Bono an itibariyle 0.70 dolarda ve %4,5 yukarıdayız. Bono'da şöyle baktığımızda grafiğine gördüğünüz gibi EMA 50 kırıldı. Şimdi sırada EMA 200 var. 0.93'e kadar gidebilir. Şu an 0.70 seviyelerinde hareket ediyor güzel kardeşlerim. Evet, şuradan ANC alıyoruz arkadaşlar. ANC an itibariyle %3'e yakın bir yukarı yönlü momentum sergiledi ve 0.052 dolar seviyelerinde hareket ediyor. İlk direncimiz zaten burası 53 dolar ardı. 75 dolara kadar 0.075 dolara kadar yukarı yönlü bir momentum sergileyebilir. Piyasada olumsuz bir rüzgarlar esmezse arkadaşlar. Peki REFREF'e bakıyoruz arkadaşlar. REFREF an itibariyle %1'in üzerinde bir yukarıda ama direncini kıramıyor. Daha önce destekti burası. Şu anda direnç olmuş durumda. Kırarsa ilk direncimiz 3.034'leri görüyorum. Şu an 31'lerde. Ardından da 52'lere kadar önü boşalabilir ama önce burayı kırması lazım. Şimdilik birazcık daha yatay gidecekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz yine yukarıdan. Arkadaşlar bizden canlı yayında isteyip de bakamadığımız coinlerden biri de Clear Network arkadaşlar. Takip edilme zamanı gelmiş. CLR'nin takip edilme zamanı gelmiş. Bu da 0.011 dolarlarda EMA 50'yi kırar ise tekrar 15-16 şeklinde dizebilir arkadaşlar. Dikkat! İnternet computer, ISP. ISP yine bayağı az bir coin inceleyeceğiz dedik ama yine bayağı oldu arkadaşlar. Bu da 3 dolar 83 sent seviyelerinde. EMA 50'de bir direncimiz var 4 dolarda. Burayı kırarsak tekrar o da 4.75 dolar hareketini başlatabilir güzel kardeşlerim.
Evet. Ontologi, ONT. Baktığımızda ONT'de de %1 civarında bir yükseliş var. 0.17 dolardayız. EMA 50'yi kırmak üzere. Kırarsa da 0.20'lerin üzerine bir anda kendini atabilir güzel kardeşlerim. ONT. Evet, yine yukarılardan nereye bakıyoruz? LPT'ye değil, Ankara'ya bakıyoruz arkadaşlar. Ankara'ya bakalım. Onda da 0.021 dolardayız. EMA 50'yi kırmaya çalışıyor bakınız. Başarırsa ilk direnci 23 ardı 27. RSI 48'lerde görüyoruz arkadaşlar. Kısa kısa geçeceğiz dedik çünkü. Zile bakmadık uzun zamandır. Zillika'da ne var bugün? Zilde arkadaşlar yaklaşık 0.021 dolardayız. %1 yukarı hareket var. EMA 50'yi kırmaya çalışıyor. Başarırsa 0.028'lere kadar bir yol alabilir güzel kardeşlerim. Bunu da söylemiş olalım buradan. KMD'ye bakalım. KMD'de şöyle notumuzu da alalım. Evet. Bugün itibariyle %1'in üzerinde bir yukarıda gördüğümüz bir momentum var. 0.18 dolar seviyelerinde EMA 50'yi kırmaya çalışıyor. Kırarsa da yukarıda 0.23'te EMA 200 günlük ortalamamız var arkadaşlar. Buraya doğru bir momentum sergileyebilir KM'de. Evet. Casper'da %2'nin üzerinde hareket görüyorum arkadaşlar. Bakalım Casper'da durum nereye gidecekmiş. Düşen trend devam ediyor. Bakınız yukarıdan aşağıya şöyle geldiğinde kırılmış. Düşen trend kırılmış. Desteğimiz de burası. Şimdi bizi Casper'da 0.036 dolarlar bekliyor. 27'deyiz şu anda. 0.027 dolarlardayız arkadaşlar. Casper'da bizi 0.036 dolarlar bekliyor diyebiliriz. Peki yine bizden istenen ve bakamadığımız ne vardı arkadaşlar? James Bond vardı. Onu arıyorum şuralarda. Ama direkt yazayım. Bond. Canlı yayında bakamamıştık. Özür. Şimdi buradan James Bond'a da bakalım. James Bond'da bugün %1'e yakın bir yeşillik hakim. Yatay pozitif gidiyor arkadaşlar. Yalnız şurada 3.75'te bir EMA 50 günlük direncimiz var. Şu an 3.60 fiyatımız. EMA 50'yi kırarsak ne yapacaktır? 4.5 dolara doğru bir momentum sergileyebilir güzel kardeşlerim. Kısaca fan tokenlerine geçelim. Fan tokenleri baktığımızda bugün ortalama bir yeşilliğe sahip fan tokenleri. Buradan bir Santos diyelim arkadaşlar. Santos'ta %2 şu anda yukarı yönlü hareket var. Fiyatımız 9.77. Fincan Kulp çalışıyor arkadaşlar. Yolu var. Aynen 13 dolar yolcusu diyebiliriz hala. Lazio için de aynı şekilde momentum 12 doların üzerine doğru gidiyor. Şu anda 8 doların üzerinde ve %2 yukarıda görünüyoruz. Geneli bir küçük bir yeşilliğe sahip an itibariyle. Peki hocam metaverse'lerde durum ne? Arkadaşlar metaverse'lerde de bakınız gördüğünüz gibi küçük de olsa bir yeşillik hakim. Aks'a bakalım. Aks notumuzu aldık. Aks'ta 7 dolar 25 centteyiz. Yatay pozitif %1 yukarıda. Gala %2 yukarıdayız ve 0.27'lerdeyiz. Yukarıdan aşağıya gelen düşen trend henüz kırılmadı arkadaşlar. Düşen trendin devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü trendi iğneliyoruz ama kıramıyoruz bakınız. Burayı kırıp yukarı yönlü momentum sergilemesi durumunda işte o zaman bir giriş fırsatı sunabilir. Sant %1.14'lük yukarıda ve 0.58'lerde. Önünde bol bol direnç var arkadaşlar. Önce 59 sonra 60 derken say bitmez. Çok direnci var Sant'ın şu an 58'lerde. Mana 0.42 dolar yarım puanlık bir geri çekilmesi var. Ok bakınız yarıya kadar çalıştı buradan döndü geri. Haydi hayırlısı. O zaman bu okumuzu bir iptal edelim. Kafamızda karıştırmasın arkadaşlar. Baktığımızda şimdi yataya bağlamış. Yukarı dönmesinde 0.45 var. Ama desteği kırarsa da 0.41'in altı gelir tekrar. Şu an 42'de. Engine'e de bakalım. %1.5 yukarıdayız. Ve 0.30'lardayız. Engine dönüyor. EMA 50'yi deneyebilir. 0.32'yi
Ardından 0.40'lar geliyor arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim, sabah sizler için kısa kısa değinebileceğim coinlerin durumları bunlar. Biliyorsunuz videomuzun başında bir haber verdik ama inşallah o iddialar bugün yerini güzel haberlere bırakır. İngiltere'den gelecek açıklamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kripto paraları nasıl etkiler, hangi yöne salar bize bekleyip göreceğiz önümüzdeki saatlerde. Yine sizlerle birlikte bugün tekrar canlı yayında beraber olabiliriz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Hoşça kalın.